Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel çeyizlik ajurlu dolamalı bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Açık pembe ve krem tonlarında. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif, güzel bir patik oldu. Orta kısımlarına böyle ajur detayı kullandım. Tam ajurumun ortasında ise dolamalı gülüm var. Gerçekten çok güzel, çok şık bir patik oldu. Hanımlar, ben bu gülü dolamalı olarak yaptım ama benim dolama yaptığım ilmekleri sizler normal renkli ipinizle düz örgü örerek de yapabilirsiniz. O şekilde de patiğinizi örebilirsiniz. Hanımlar, bu patiğimin adı Ayşegül koydum. Instagram'dan arkadaşım Gül Patik. Onun için yaptım. Umarım kendisi de modeli beğenir. Bu nedenle ismi Ayşegül oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Böyle ara ara yaptığım farklı modellere bana YouTube'dan yorum yapan değerli takipçilerimin isimlerini vermeyi düşünüyorum artık zaman zaman. Hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi hanımlar burun kısmından 12 ilmek olarak başladım. 12 ilmeğimizi atıyoruz. Bu şekilde. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9. Şu 10. ilmeğim 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. Toplamda 12 adet ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi şöyle aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum. Bakın. İlk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmeklerimi buralardan çıkaracağım. Bakın 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şu kenardan bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnumuz daha sıkı, daha sağlam oluyor. Şöyle sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkartıp 4. şişime takıyorum. Bakın 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim ve kenara girerek şuradan bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişime aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişimizdeki ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Dolana dolana 5 şiş patiğimiz örülüyor. 3. şişimi tamamladım. 4. şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi öreceğim düz olarak. Evet, 4. şişimizi de tamamladık. Böylece hanımlar bir sıra ördük ilmeklerimizi. Evet hanımlar, şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum kenardan. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız sol tarafa düşüyor.
Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. İkinci şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. 4 çiçek ilmek sayıları da eşit olacak. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişindeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Üçüncü şişime geldim. Bu 3 ve 4. şişindeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta hanımlar burada. Burada da ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın düz örgü uygulaması yapıyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 4 şişimizi sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Öncelikle patik burnundaki bu minik desenimizi yapacağız. İlk 2 ilmeğimi pembe ile öreceğim hanımlar. 2 ilmek pembe ördüm. Ardından krem ipimizi ekliyoruz. 2 ilmek de krem öreceğiz. Şu birinci krem ilmeğim, şu da 2. Hemen krem ipimin ucunu pembeme bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane buraya düğümümü atıyorum. 2 pembe ördük, yanına 2 krem. Devamında hanımlar ilmeklerimizi 2 pembe 2 krem olacak şekilde örüyoruz. Bakın 2 tane pembe ilmeğimi ördüm, yanına 2 tane krem örüyorum. 2 ilmek pembe, 2 ilmek krem. 2 pembe. İkinci şişimizde 2 krem diye devam edeceğiz. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde 2 krem 2 pembe olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de ördüm geldim. Yeniden ilk şişimizdeyiz. Modelimizde 2. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Bakın bir tane krem ördüm. Yanına 2 pembe 2 krem diye devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi krem ile ördük. Yanına 2 pembe. 2 krem 2 pembe diye artık devam ediyor. Birer ilmek sola doğru kayıyor bu şekilde modelimiz. Bakın 2 tane pembemi ördüm. 2 krem. Tekrardan 2 pembe öreceğim. Ardından 2 krem diye devam edecek. Şeklimiz böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Diğer 3 şişindeki ilmeklerimi de aynı şekilde ördüm geldim hanımlar.
2 sıradan oluşan modelimizi tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. Artık bu aşamada pembe ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz hanımlar. Modelin devamında artık örgü bölümünde sadece krem ipimizi kullanacağız. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerin tamamını krem ipim ile ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız, öreceğiz. Bir daha öreceğiz, ardından 3. kez bir daha dolanacağız. 3 sıra krem ipimizle öreceğiz. Örelim gelelim, ardından birlikte ajurlu modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi normal düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi ajurumuza başlayacağız burada. Bu ilk şişimizde hanımlar burada sağa doğru kesimler yapacağız. İkinci şişte de buralarda da bu kenarda da sola doğru kesimler yapacağız. Öncelikle ilk 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından sağa doğru kesim yapacağız hanımlar. Öndeki 2 ilmeği böyle ikinci ilmeğin içinden girerek de yapılabilir sağa doğru kesim. Ama ben öyle zorlandığım için şöyle yapıyorum. Bakın, ikinci ilmeğimi şöyle alıyorum. İlk ilmeğimin üzerine bırakıyorum. Şöyle ikisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bakın, ilk sağa doğru ajurumu yaptım. İkili ajur olacak burada. Ardından öndeki 2 ilmeğimi yine alıyorum ajurumdan hemen sonra. Yine ikinci ilmeği ilkinin önüne getirerek tekrar ikisini kesiyorum. Tekrar sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Bakın, ajurumu yaptım, ikili ajurumu. Ortaya bir ilmek düz ördüm. İkinci şişimdeyim. Burada da şimdi hanımlar önce ajur yapacağız, sonra sola doğru kesimler yapacağız. Hemen ikinci şişimde ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bakın, sol taraftaki ikinci ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu tarafta 10 ilmeğim kaldı. Kalan 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ajurumun ilk sırasını ön yüzde bu şekilde yaptım. Geldik tabanımıza. Patiğimizin tabanında hanımlar model ajurlu modelimiz yok. Tabanımız düz olarak örülüyor. Tabana denk gelen yerdeki ilmeklerimiz video sonuna kadar bu şekilde düz örülecek. Hanımlar, videoyu gereksiz yere uzatmak istemediğim için videonun devamında artık bu taban bölümleri keseceğim. Sadece ön yüzde modeli tarafın her sırasını tek tek göstereceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu taban bölümleri keseceğim. Evet hanımlar, tabanımızı ördük. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada hanımlar ajurumuzu yapmıştık. Bir sıra ajur yapacağız. Bir sıra ajurlu olan ilmeklerin tamamını normal düz olarak öreceğiz hanımlar. Bakın, ilmeklerin tamamını bu sıramızda düz olarak örüyoruz. Hepsini. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ajurlarımı da normal düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, ön yüzde ilmeklerimizi düz ördük. Tabanımızdaki ilmeklerimizi örelim gelelim. Tabanımızı düz olarak ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. İkinci ajurumuzu yapacağız şimdi. İlk ajuru yaparken 9 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi 8 ilmek öreceğim kenardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine ikinci ilmeği ilkin önüne getirdim. Bakın, sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Ardından yine öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Ajurlarımız burada sağa doğru kayıyor hanımlar. Kesimden sonra tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada hanımlar bakın, buradaki ilk ilmeğimi normal düz ördüm. Buradaki ajurlarımız da sola doğru kayacak. Bir ilmek düz ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım. Tekrar ipimi şişime doladım. Yeniden ikinci ajurumdu bu. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Burada da hanımlar 9 ilmek kaldı. Kalan 9 ilmeğimizi normal düz olarak örüyoruz. İkinci ajurlarımızı da bu sıramızda yapmış olduk. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden bakın, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz.
İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra ajur yapıyoruz. Bir sıra ajurlu olan ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz hanımlar. Evet, ön yüzü tamamladık. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi de 3. ajurlarımızı yapacağız. Bir önceki sırada ajurumuzu yaparken 8 ilmek örmüştük. Şimdi 7 ilmek öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Ardından öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapacağım. Bakın sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım yani. Tekrar hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. 3. ajurlarımız böyleydi. Hemen öndeki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar ilk 2 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2. Ardından ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimizde 8 ilmeğimiz kaldı. Kalan 8 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Hanımlar, bu aşamada dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şu ön yüzdeki 2 şişteki ilmekleri tek şişte toplayarak da modelinizi yapabilirsiniz. Hani bu şekilde zorlanan olursa, ben böyle rahat yapabildiğim için ilmekleri tek şişe toplamayacağım. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm bile. Diğer şişteki ilmeklerim de düz örülecek. Tabandaki 2 şişteki ilmekler de düz örülecek. Şimdi diğer kalan 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da 4. ajurlarımızı açacağız. Bir önceki ajurumuzu açarken hanımlar 8 ilmek örerek sayalım. Kafa karıştı. İlk ajuru yaparken 9 ilmek başlatmıştık. İkinci ajurda 8. Üçüncü ajurda 7. Şimdi 6 ilmek örerek başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki ilmek sayıları her ajurda birer birer eksiliyor. Ardından öndeki 2 ilmeği alıyorum yine. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Ardından hemen öndeki 2 ilmeği aldım. Yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doluyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişime geçtim hanımlar. Burada da ilk 3 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın ajuruma kadar yani. Bir önceki ajurumu da düz ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doladım. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece 4. ajurumuzu da açtık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını yine düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi normal düz olarak ördüm bile. Şimdi diğer kalan 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim. Ön yüzle buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu sıramızda 5. ajurumuzu açacağız ve çiçeğimize de başlayacağız hanımlar. Toplamda 11 sıradan oluşan gülümüze bu sıramızda başlayacağız. Şimdi hanımlar, bu defa ilk 5 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. 5 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinciyi ilkinin önüne getirip sağa doğru kesimimi yaptım. Tekrar ajurumu yapıyorum. Ajurdan sonra 4 ilmek düz öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4. Gülümüzün ilk sırası bu hanımlar. Pembe ipimi de şöyle alıyorum. Bu aşamada ben dolama yapacağım ilmeklerimizi, dolama yapmak istemeyenler şöyle normal düz örgü tekniğiyle örerek yapabilirler. Atıyorum, ben 2 ilmeğe dolama yaptıysam siz 2 ilmeğe örgü öreceksiniz. Bu şekilde. Ben dolama yapacağım için şöyle yapıyorum. Bakın, pembe ipimin ucu patiğimin arka yüzünde, ters yüzünde. İlmeğimi, pembe ipimi krem ilmeğimin etrafında bakın şöyle 2 kez dolandırıyorum.
Bir ilmeğe daha dolama yapacağım için pembe ipim ön yüzde. Çünkü ilk sırada, çiçeğimizin ilk sırasında 2 ilmeğe dolama yapacağız. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. İkinci şişimdeki ilk ilmeğime de dolama yapacağım. Dediğim gibi 2 ilmek dolamamız var pembe ipimizle gülümüzün ilk sırasında. Bakın, pembe ipimi krem ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Zaten 2 dolama yapacaktık. Dolama yapacağımız ilmek sayısı bittiği için pembe ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördükten sonra yanına 1, 2, bakın ajur ilmeğimi de ördüm, 3. Ya da şöyle hesaplayabilirsiniz. İkinci şişimde toplam 4 ilmeğim oldu. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gülümüzün ilk sırasını yaptık. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıramızda ajur olan ilmeklerimizi normal düz olarak öreceğiz. Gülümüzdeki dolamayı yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Öncelikle gülümüzde ikinci sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizi dilerseniz sayarak gidelim. Kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenardan 10 ilmeğimi ördükten sonra şu dolama yaptığım ipimin ucunu şöyle getiriyorum. İpimi kontrollü bir şekilde arkaya kasmayacak şekilde getiriyoruz hanımlar. Buraya şimdi pembe ipimle 2 ilmeğe dolama yapacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. Bir ilmeğe daha dolama yapacağım için pembe ipim ön yüzde bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Yanına pembe ipimle bir tane daha dolama yapıyorum. Ve pembemi bu defa arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına bir tane krem ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. 3 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Bakın pembe ipim ön yüzde. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi krem ile örmeyi unutmuyoruz hanımlar. İkinci şişimdeyim. İkinci dolamamı yapacağım hemen. Şu ikinci dolamam. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da üçüncü dolamalı ilmeğim. İlmeklerin etrafında pembe ipimizi döndürüyoruz. Bakın, dolamam bitti. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Gülümüzün ikinci sırası da bu şekildeydi. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Hem ajurlarımıza hem de gülümüze devam edeceğiz. Gülümüzde 3. sıradayız. Ve bu sıramızda da hanımlar artık 6. ajurumuzu açacağız. Öncelikle ilk 4 ilmeğimi öreceğim bu sıramda. 1, 2, 3, 4. Ardından yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. Yeniden sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Ajurumdan sonra 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Ardından şu pembe ipimi yine kontrollü bir şekilde getiriyorum. Buraya 6 ilmeğe dolama yapacağız hanımlar. 6 ilmek. Şu birinci ilmeğim. Bakın pembe ipim hep ön yüzde duruyor. Dolama bitene kadar. Şu ikinci ilmeğim yine pembem ön yüzde kaldı. Dolama yaptığım ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Şu üçüncü dolamalı ilmeğim. Şu dördüncü. Yine pembem önde. İkinci şişimdeyim. Oradan yine dolamalara devam edeceğim. Şu 5. dolamam. Şu da 6. dolamam. Dolamam bitti. İpimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına dolama yaptığım ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Tekrar sol taraftaki ajurlarımızı yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda ajur olan ilmekler düz örülecek. Sadece gülümüze devam edeceğiz. Gülümüzde de bu sırada 4. sıradayız. İlmeklerimizi hanımlar sayarak gidelim bu defa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenardan 9 adet ilmeğimi krem ipimle ördüm. Tekrardan şöyle pembe ipimi yaklaştırıyorum. Buraya 2 ilmek dolama yapacağım pembe ipim ile. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam.
Pembe ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 3 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar ikinci şimdiyim hanımlar. Şimdi de buraya toplamda 4 ilmeğe dolama yapacağız pembe ile. Bakın şu birinci dolamamız. Şu ikinci. Şu üçüncü. Şu da dördüncü. Dolamam bittiği için artık pembemi de arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak krem ipimiz ile örüyoruz. Gülümüzün 4. sırası da böyleydi. Şimdi tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. 7. ajurumuzu açacağız. Artık bu açılan son ajurumuz olacak. Bir sonraki ajurlarda artık baklava dilimi kapanacak. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Ardından sağa doğru kesimimi yapacağım şimdi. Şöyle ikinci ilmeği ilkin önüne alarak ikisini kesiyorum. İpimi şişime doladım. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinciyi ilkin önüne getirdim. İkisini birlikte keserek ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Ajurumdan sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Ardından şu pembe ipimi yine kontrollü bir şekilde şöyle yaklaştırıyorum. Bakın çok çekerek getirmiyorum. Arkada biraz esnek bıraktım. Buraya 1 ilmek dolama yapıyorum. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrar pembemi aldım. 3 ilmek pembe dolama yapacağım şimdi. 3 ilmek. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Pembemi artık arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Buraya da hanımlar 1 ilmek krem ipim ile düz örüyorum. Ardından tekrar pembemi aldım. 3 ilmek de daha pembe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Dolamamızın hanımlar 5. sırası böyleydi. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 1, 2 ilmek daha ördükten sonra yine ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi de burada yarım ilmek almışım. Şöyle hemen topluyorum. Kalan 4 ilmeğimiz düz örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimiz, ajurlu olan ilmekler düz örülecek. Dolamalı çiçeklerimize devam edeceğiz. Çiçeğimizin de 6. sırası olacak bu. Sayarak gidelim. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenardan 10 ilmeğimi ördüm. Tekrar pembe ipimi şöyle kontrollü bir şekilde getiriyorum. Buraya hanımlar 5 ilmeğe pembe dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Üçüncü dolamam. Şu dördüncü dolamam. Yine pembe ipim önde bekliyor. Gördüğünüz üzere. İkinci şişimde de yine 5. dolamamı yapacağım ilk ilmeğe. Şu da 5. dolamam. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrar pembemi aldım. Buraya 2 ilmeğe daha pembe ile dolamamı yapıyorum. Şu birinci pembe dolamam. Şu da ikinci. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimin tamamını krem ipim ile örüyorum hanımlar. Gülümüzün 6. sırası da bu şekildeydi. Hanımlar, şimdi tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Burada hanımlar toplamda 7 tane ajurumuz oluştu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık baklava dilimi kapanmaya başlayacak. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk 4 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi artırma, burada ajurumuz açılırken önce sağa doğru kesim yapmıştık, sonra ajur yapmıştık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Önce ajurumu yapıyorum.
Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yaptım. Artık sola doğru kesimler başladı bu sağ tarafta. Tekrar ikinci ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bakın sola doğru kesimimi yine yaptım. Hemen yanına 2 ilmek krem ipim ile düz ördüm. Gülümüzdeki 7. sıramız bu. Ardından tekrar şu pembe ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. Buraya 1 ilmek pembe ile dolamamı yapıyorum. 1 ilmek. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 2 tane krem örüyorum. Tekrardan pembemi aldım. 2 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Yine pembe ipim ön yüzde bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişimdeyim. İkinci ilmeğime de burada dolamamı yapıyorum. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrar buraya 1 ilmek daha pembe dolamamı yapıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hanımlar, şimdi burada kenarda ikinci şişimizde 3 ilmeğimiz oldu. Buradaki ajurlarımız da artık sağa doğru kapanacak. Bakın ikinci şişimde 3 ilmeğim var. Şu 4. ilmeğim, şu da 5. ilmeğim. Bakın burada 5 ilmek oldu. Ardından burada sağa doğru kesim yapacağız şimdi. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin üzerine bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Artık burada sağa doğru kesim, burada da sola doğru kesim yapacağız. Baklava dilimimiz kapanırken. Ajurumdan sonra şişimde kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sırada ajur yapmayacağımız için ajurlu ilmekler düz örülecek. Gülümüze devam edeceğiz. Gülümüzde de 8. sıradayız. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Pembe ipimi alıyorum yeniden. Buraya 1 ilmeğe dolama yapacağım. Bir tane pembe dolamamı yapıyorum. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına 2 ilmek krem ipimle düz örüyorum. Tekrardan pembe ipimle 2 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. İkinci şişime geçiyorum. Hemen ikinci dolamamı da buraya yapıyorum. Pembemi yine arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Bir tane krem ördükten sonra tekrar pembemi alıyorum. 2 ilmek dolama yapıyorum hanımlar pembe ile. Şu birinci dolama ilmeğim. Şu da ikinci dolama ilmeğim. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gülümüzün 8. sırasını bu şekilde örmüş olduk hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlarımız, baklava dilimimiz kapanmaya devam edecek. Bu sıramızda sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi tekrardan keserek ördüm. Gülümüzde 9. sıradaydık hanımlar. Kesim yaptıktan sonra 2 ilmek düz ördüm. Tekrar pembe ipimi şöyle alıyorum. 3 ilmeğe pembe dolama yapacağım şimdi. 3 tane pembe dolama. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da 3. dolamam. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Ortaya bir tane krem ilmek düz örüyorum. Tekrar pembemi aldım. 3 ilmek dolama yapacağım yeniden. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu da 3. dolamam. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bakın ikinci şişimde 4 ilmeğim oldu hanımlar. Hemen dolama yaptığım ilmeğimi ördükten sonra öndeki 2 ilmeği alacağım. Ajurlarımızı kapatacağız artık. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Tekrar hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinciyi ilk ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum ve ipimi şişime doladım. Şişimde kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim.
Evet hanımlar, ön yüzdeyiz yeniden. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için bu sırada ajurlarımızı yapmayacağız. Gülümüzün 10. sırasını yapacağız. Bu sıramızda ilk şişimdeki 14 ilmeğimin tamamını düz olarak öreceğim. Gülümüzde 10. sıramız. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçtiğim anda hanımlar buraya 2 tane pembe ile dolama yapacağım. İkinci şişimin ilk 2 ilmeğine bakın 2 tane dolama yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 12 ilmeğimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlarımızla devam edeceğiz ve gülümüzün de 11. ve sonuncu sırasını yapacağız. Bu sıramızda sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ajurlu ilmeğimi de ördüm. 6 ilmek ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kesimden sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrar hanımlar burada pembe ipimi alıyorum. 2 ilmeğe pembe dolamamı yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına hanımlar bir ilmek dolama yaptığım ilmeğimi ördükten sonra yanına 1, 2 ilmek daha örüyorum. Yani ikinci şişimde 3 ilmeğimiz oldu. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıp ipimi şişime bir kere doluyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Kalan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Artık hanımlar pembe ipimizi de kesebiliriz. Kestikten sonra arkaya doğru uçlarını düğümleyip gizlemeyi unutmayalım. Şimdi patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. Artık gülümüz kalmadı. Sadece ajurlarımızı yapacağız hanımlar. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlarımızı kapatmaya devam edeceğiz. Sayarak gidelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Burada da hanımlar ilk 2 ilmeğimi düz ördükten sonra öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıp ipimi şişime doluyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bu sıramızda da ajurlarımızı yaptık. Şimdi tabanımızı düz olarak örüp gelelim. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için bu sıramızda işlem yok. İlmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Bir sıra ajur vardı. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyorduk. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine düz olarak örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlarımıza da devam edeceğiz. İlmeklerimizi sayarak gidelim yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da ilk ilmeğimi düz ördükten sonra bakın öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptıktan sonra şöyle ipimi şişime doluyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim.
Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlara devam edeceğiz. Sayarak gidelim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördükten sonra yine ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geçtim hanımlar. Burada da yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Hemen ilk 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ipimi şişime doluyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Tekrardan bir önceki sırada ajurlarımızı yaptığımız için bu sıramızda yine ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Şöyle bakın, ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve ajurumuzun artık sonuncu sırasını yapacağız hanımlar. Yine sayarak gidelim. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bu defa hanımlar öndeki 3 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Bakın, ilk 2 ilmeğim ilk şişimdeydi. Bu ikinci ilmeğimi sağa doğru kesim yapacak gibi ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. Ardından bu 2 ilmeğimi ve 3. şişimdeki ilk ilmeğimi de alıyorum. Bu üçünü birlikte keserek örüyorum. Bakın, ortada tam bir üçlü kesim yaptık. Ardından hemen ikinci şişime hanımlar şöyle ipimi şişime bir kere doluyorum. Tekrardan ajurumdan sonra öndeki 2 ilmeğimi aldım. Yine sağa doğru kesimimi yapıp ipimi şişime doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde ajurumuzu tamamlamış olduk. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Artık ajurlu modelimiz bitti. İlmeklerimizi bu şekilde düz olarak öreceğiz hanımlar. Ajurlu modelimiz bitti. Gördüğünüz üzere ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. İlk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Şişimde son 1 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın, şişimde son 1 ilmeğim kaldı. Birinci şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. İlmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin arka bölümlerine geçtik hanımlar. Patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar, burada ilk 7 ilmeğim haroşa kenardaki. İkinci şişimdeki ilk 7 haroşa ilmeğimi normal örüyorum. Şu 4, 5, 6, 7. Yine de devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz hanımlar, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum.
Dördüncü sonuncu şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim haroşalarımı da düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Hanımlar şimdi geri döndük. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz hanımlar. Diğer şişimizdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam edeceğim. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde başka yapılacak, anlatılacak bir detay, ayrıntı, model hiçbir şey yok. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi bilek ayrımına geldik. Tekrardan geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar ördükten sonra geri dönüyoruz. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 7 haroşamı düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için diğer bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar ördükten sonra tekrar geri döneceğim. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arkası bu şekilde ilerleyecek. Şöyle baktığımız anda bu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin bu arka bölümüne hanımlar toplamda 15 sıra 15 diş haroşamı ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin, deneyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim 15 sıra haroşamı yaptım buraya. Bu aşamada hanımlar bakın bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerim dümdüz duruyor, bakın şişlerim. İlmeklerimin hepsi şöyle tek şişle toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal ördüm. 24. örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Yapacağımız işlem şimdi şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi hanımlar arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Bakın 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken
Yanından bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci topuk kesimimizi de yaptık hanımlar. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda burada 6 ilmek kaldı. Yani bir ilmek azaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım kesimlerden sonra. Sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ilmeklerimizi ikiye katladık. Kesim yapacağız hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bir de şişlerdeki ilmek sayıları eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizin ucunu da gizleyelim arkaya. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak ilmek aralarından geçirerek ipucumu gizliyorum. Böyle patiğimizin içindeki hanımlar ipuçlarımızı mutlaka gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet, bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz şöyle. Zaten izi bile belli değil. Gördüğünüz gibi gizli kesim olduğu için çok şık, çok zarif, güzel bir patik oldu. Çeyiz içinde çok uygun. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimizi ayağımızda görelim. Böyle ajurlu modeller çünkü ayakta çok daha net, güzel görünüyor. Ajurları falan. Evet hanımlar, ben çok beğenerek, severek yaptım patiğimizi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, şöyle mankenime de giydirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, hoş bir patik oldu. Şöyle bakalım hanımlar. Dur şöyle. Tabanımız, topuğumuz, diğer kenarımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.